Merhaba boğalar, 2026 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2026 yılı sizin için güven kavramının yeniden tanımlandığı bir dönemi başlatıyor. Yıllardır sabırla kurduğunuz düzen, değerler ve yaşam biçimi artık aynı kalamayacak. Ama korkmayın, bu yıl alışkanlıklarınızı değil, potansiyelinizi büyütmek için geliyor. Gökyüzü sizden cesaret istiyor. Bildiğini bırak, bilmediğini kucakla ve bu cesaretin ödülü de özgürlük olacak. 2026'nın en belirgin etkisi yönetici gezegeniniz Venüs'ten çok Uranüs'ün hareketinden gelecek. Uranüs yılın başında Boğa burcunda retro, 16 Ocak'ta da düz hareketine başlıyor ve 25 Nisan'da da İkizler Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin için büyük bir dönüm noktası. Son yıllarda Uranüs Boğa'dayken kimliğiniz, bedeniniz, finansal güvenliğiniz ve yaşam biçiminiz köklü değişimlerden geçti. 2026 itibariyle artık bu değişim tamamlanıyor ve sıra yeni bir zihinsel özgürlüğe geliyor. Uranüs ikizlerdeyken ikinci eviniz yani para, değer, üretkenlik ve öz saygı alanınız aydınlanıyor. Bu kazanç biçiminizin değişeceği anlamına gelir. Belki mesleğinizde dijitalleşme, belki yeni bir gelir modeli, belki de maddi olarak özgürleşme arzusu ön plana çıkacak. Ama asıl ders gerçek güven banka hesabından değil, zihninizin esnekliğinde. Yeni teknolojiler, iletişim kanalları, ticaret veya eğitim konularında yenilik yapma isteğiniz artacak. Artık eski garanticilik kalıbını geride bırakmanın zamanı. 14 Şubat'ta Satürn Koç burcuna geçiyor ve 21 Şubat'ta da Neptün'e kavuşuyor. Bu kavuşum sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Yani bilinçaltı, geçmiş travmalar, içsel dünya ve ruhsal alanlarda bu 30 yılda yaşanan bir ruhsal temizlik döngüsü, bir devrin perde arkası kapanıyor. Artık geçmişin yüklerini sırtınızda taşıyamazsınız. Neptün burada size affetmeyi, Satürn ise sınır çizmeyi öğretecek. Bazılarınız için bu dönem bir inziva, geri çekilme, içsel sessizlik ya da terapi süreci olabilir. Rüyalar yoğunlaşabilir, sezgiler derinleşir. Ancak bu süreçte kaçış değil, arınma hedeflenmelidir. Bu kavuşumun asıl amacı ruhsal farkındalığınızı güçlendirmek ve kendi iç otoritenizi kurmak. Artık dış onay değil, iç sessizliğiniz rehberiniz olmalı. Temmuz'da Aralık arasında Satürn retroda olacak, sizi içsel disiplini yeniden inşa etmeye çağıracak. Meditasyon, dua, sanat, doğayla temas gibi ruhu besleyen faaliyetler bu dönemde büyük destek sağlar. Plüto 2026 boyunca Kova burcunda ilerliyor. Bu sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bu yıl uzun vadeli hedeflerinizin tamamen değiştiğini fark edeceksiniz. Plüto Kova'da statü, meslek ve toplumsal rol alanında köklü bir dönüşüm getirir. Artık ben ne iş yapıyorum değil, ben neye hizmet ediyorum sorusu ön plana çıkar. Otorite figürleriyle yüzleşmeler, güç mücadeleleri, iş değişiklikleri, hatta statüsel sıçramalar mümkündür. Ama Plüton'un hediyesi kolay gelmez, sizi güçlendirerek verir. Bu süreçte sabırlı olun çünkü yavaş ilerleyen bir inşa dönemi başlıyor. Nisan'la Eylül arasında Plüto retroda olacak, iş hedeflerinizi yeniden yapılandırabilir, uzun vadeli planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Kariyerinizde dönüşüm kaçınılmaz ama sonunda siz artık kendi patronum oldum diyeceksiniz. Bu ister fiziksel ister ruhsal anlamda olsun. 2026'da Jüpiter Yengeç Burcu'na retro olarak başlıyor. Bu sizin 3. evinizde yani iletişim, eğitim, kardeşler ve yakın çevre temalarında derinleşme süreci başlatıyor. İlk aylarda bazı iletişim kopukları, yarım kalan eğitimler veya eski dostlarla yeniden bağlantı temaları gündeme gelebilir. Ancak 6 Mart'ta Jüpiter ileri harekete geçtiğinde zihniniz yeniden açılır. Yeni bir eğitime başlamak, bir proje üretmek, yazmak ya da öğretmek için çok verimli bir dönemdir. Ve 1 Temmuz'da Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor. 4. evinize ev, yuva, aile ve duygusal kökler büyüyecek. Bazılarınız ev değiştirebilirsiniz, bazılarınız aile kurabilirsiniz, bazılarınız da aileyle bağlarını onarabilirsiniz. Bu geçişin ana mesajı köklerinden güç al ama orada kalma. Yuva artık sadece fiziksel değil, ruhsal bir güven alanı anlamına gelecek.
2026'nın ilk yarısında ay düğümleri Balık Başak aksında ilerliyor. Bu sizin 11 ve 5. evlerinizi etkiler. Sosyal çevre, yaratıcılık dengesinde bir yön değişimi yaşıyorsunuz. Bir yandan topluluk içinde daha fazla yer almanız, diğer yandan bireysel üretiminizi ifade etmeniz gerekiyor. Ama asıl değişim 27 Temmuz'da başlayacak. Kuzey ay düğümü Kova'ya, Güney ay düğümü de Aslan'a geçiyor. Artık kariyerinizde büyük bir yön değişimi zamanı. Kova Aslan hattı sizin 10. ve 4. ev aksınızı harekete geçiriyor. Bu iş ev dengesinde kaderin düğüm noktası demektir. Birçok yükselen boğa ya da güneş boğa bu dönemde mesleğini, yaşam yerini veya aile rollerini değiştirebilir. Yeni bir statü kazanmak, toplumsal görünürlüğü artırmak, bir hedefe odaklanmak olasıdır. Ama unutmamanız gereken şey kovanın çağrısı bireysel değil, kolektif katkı içindir. Ne kadar çok insana dokunursanız o kadar yükselirsiniz. 3 Ekim ile 14 Kasım arasında Venüs yönetici gezegeniniz Terazi burcunda retro yapacak. Sizin 6. evinizde yani iş, sağlık ve günlük yaşam düzeninizde gerçekleşiyor. Bu dönem ilişkilerinizi değil yaşam tarzınızı iyileştirmek için gelir. Kiminle nasıl çalıştığınız, bedeninize, sağlığınıza nasıl davrandığınız önem kazanır. Belki bir işte artık tat almıyorsunuz, belki de aşırı sorumluluk yüklendiniz. Venüs retrosu sevgiyle çalışma ilkesini yeniden öğretir. Sağlık anlamında bedeninize karşı nazik olun, yavaşlayın, ritminizi yeniden dengeleyin. Bu dönem tükenmişlik değil, yeniden merkezlenme fırsatıdır. 2026'da 3 tane Merkür Retrosu var ve hepsi su burçlarında gerçekleşiyor. 26 Şubat'la 21 Mart'ta Balık burcunda retro yapacak. Arkadaş çevreniz, sosyal hedeflerinizle ilgili kararsızlıklar olabilir bu dönemde. Bir arkadaşlık bitebilir ya da hayal yeniden canlanabilir. 30 Haziran'la 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda retroda olacak. İletişim, eğitim, kardeşler konularında içe dönüş zamanı. Bu dönemde yeni sözleşmeler imzalamak yerine geçmişi tamamlayın. 23 Ekim ile 14 Kasım arasında ise Akrep burcunda gerileyecek. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik konuları gündeme gelir. Derin konuşmalar, duygusal yüzleşmeler, gizli duyurular açığa çıkar. Her retro size konuşmadan önce hissetmeyi öğretir. Sözlerinizi kalpten geçirin. Sevgili boğalar, 2026 sizin için eski dünyanın temellerinin yavaşça çözülüp yenisinin kurulmaya başlandığı yıl. Plüto kariyerinizi dönüştürürken Uranüs zihninizi özgürleştiriyor. Neptün ve Satürn ise bilinçaltınızı temizleyip sizi ruhsal olarak güçlendiriyor. Siz istikrardan yana bir burçsunuz. Ama artık evren size diyor ki gerçek istikrar değişimin akışında esnek kalmaktır. 2026'nın sonunda geriye dönüp baktığınızda her şey değişti ama ben hiç bu kadar sağlam hissetmemiştim diyeceksiniz. Gökyüzü size fısıldıyor. Toprak bile doğmak için çatlar. Siz de büyümek için konfor alanınızı kırmak zorundasınız. Bu yıl hem maddi hem manevi güvenliğinizi yeniden tanımlayacaksınız ve sonunda fark edeceksiniz. Güven dış dünyada değil, içinizdeki sarsılmaz merkezde. Hoş geldiniz 2026'ya. Değerlerinizi yeniden keşfedeceğiniz, özgürlüğünüzü köklendireceğiniz bir yıla. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sevgili boğalar, 17 Şubat Kova burcundaki halkalı güneş tutulması sizin için dikkat çekici bir gökyüzü olayı bu. Adeta kader sahnesinde yeni bir kariyer sayfası açma anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 10. evinde yani meslek, statü, hedef ve toplumsal imaj alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma adeta spot ışığını üzerinize çeviriyor.
Artık görünür olma, toplumsal katkınızı yeniden tanımlama ve ben kimim, ne için tanınmak istiyorum sorularına net yanıt verme zamanı. Güneş ve Ay Kova burcunda birleşirken Boğa burcundaki Uranüs'e de kare açı yapıyor. Bu açı sizin için adeta kariyerde devrim anlamına geliyor. Bazılarınız için bu enerji ani bir iş değişimi, yeni bir pozisyon, belki de tamamen farklı bir alana yönelme şeklinde ortaya çıkabilir. Bazılarınız içinse kendi otoritenizi, kendi markanızı kurma cesareti olabilir. Uranüs zaten bir süredir burcunuzda ilerleyerek sizi kökten değiştiriyor. Bu tutulmayla birlikte artık saklanmak yok. Artık ben buyum deme, kimliğinizi mesleğinizle uyumlu hale getirme zamanı. Ama unutmayın, Uranüs her zaman tahmin edilemezdir. Bu yüzden bu dönem planlarınızı fazla katı yapmamanız, esneklikle hareket etmeniz büyük önem taşıyor. Gökyüzü size diyor ki değişimden korkma, çünkü bu seferki değişim seni gerçek potansiyeline götürüyor. Sevgili boğalar, 3 Mart 2026'da gerçekleşecek olan bu Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için kalbinizi, yaratıcılığınızı ve sevme biçiminizi aydınlatıyor. Bu tutulma doğum haritanızda 5. evde meydana geliyor. Yani konu aşk, çocuklar, yaratıcılık ve yaşam sevinci. Ama bu kez her zamanki gibi yüzeyde değil, çok daha derin bir yerden etkiliyor. Sanki evren size diyor ki artık neyle mutlu olduğunuzu gerçekten biliyor musunuz? Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda bu geçmişte sevgiye, üretkenliğe veya keyfe dair fazla kontrolcü, fazla planlı yaklaşımlarınızı temsil ediyor. Siz sevgiyi bile düzen içinde yaşamak isteyen bir burçsunuz ama Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü şimdi size şunu hatırlatıyor. Gerçek mutluluk planlanmaz. O kalpten akar. Bu tutulma size diyor ki yaratıcılığını özgür bırak, kalbini yargılama ve sevmekten korkma. Bir ilişkiniz varsa artık o ilişkiyi nasıl görünmesi gerektiğiyle değil, gerçekten nasıl hissettirdiğiyle değerlendireceksiniz. Artık göstermelik değil, ruhsal bağ istiyorsunuz. Ve eğer bu bağ eksikse tutulma bunu açıkça ortaya koyacaktır. Bazılarınız için bu süreç bir aşkın tamamlanışı olabilir. Bazılarınız için ise çok daha derin ruhsal bir bağın başlangıcı. Ama her durumda ortak tema şu. Kalbiniz özgürleşmek istiyor. Tutulma eksenine kare yapan Lilith sizin 8. evinizde yer alıyor. Bu demek oluyor ki ilişkilerdeki güç dengeleri, bağlılık, paylaşım ve derin duygular şimdi görünür hale gelecek. Bir ilişkide veya ortaklıkta benim sınırım nerede bitiyor, karşımda kimin gücü başlıyor sorusunu sormaya başlayabilirsiniz. Bu tek kare açısı, enerjisi, bastırılmış arzuları ve tabuları yüzeye çıkarabilir. Özellikle finansal paylaşımlar, cinsellik veya güven temalarıyla ilgili gizli meseleler artık saklanamayacak. Bu tutunma ilişkilerde hakikati çıplak haliyle görme cesareti istiyor sizden. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması sizin için 4. evde yani kökler, aile, geçmiş, ev, aidiyet ve içsel güvenlik alanında gerçekleşiyor. Bu alan hayatın temeli gibidir ve şimdi o temelde bir şeyler değişmek üzere bu tutulma size soruyor. Gerçek anlamda nereye de kendinizi güvende hissediyorsunuz? Evinizde mi, geçmişinizde mi, soyunuzda, sopunuzda mı? Gerçekten sizi besliyor mu bunlar? Belki dışarıdan her şey sabit görünüyor ama içeride kalbinizin duvarlarında yeni bir çatlak oluşuyor ve o çatlak ışığın içeri girmesi için var. Aslan burcundaki güneş, ay kavuşumu ev temalarınızı yeniden doğuruyor. Bazılarınız için bu fiziksel bir taşınma olabilir, bazıları için ise çok daha derin bir içsel dönüşüm. Artık çocukluk kalıplarıyla yaşamıyorum diyebilirsiniz. Koç burcundaki Neptün'den gelen 135 derecelik açı geçmişe dair belirsizlikleri açığa çıkarıyor. Aileyle ilgili sırlar, bastırılmış duygular, gizli öfke ya da kırgınlıklar yüzeye çıkabilir ama bu farkındalık bir krize değil bir şifaya hizmet ediyor. Tutulma size diyor ki geçmişi bırak, kendine ait bir kök oluştur. Belki yıllardır aynı evde yaşıyorsunuz ama artık o evin enerjisi size ait değil.
Belki de aileyle olan rolleriniz değişiyor. Artık başkalarının onayına değil, belki iç huzurunuza göre yaşıyorsunuz. Bu tutulma köklerinizin altına inip oradaki eski hikayeyi dönüştürmenizi istiyor. Sevgili boğalar, 28 Ağustos 2026'da gerçekleşen Balık burcundaki tam ay tutulması sizin için sosyal çevre, dostluklar ve geleceğe dair hedefler alanında güçlü bir farkındalık getiriyor. Gökyüzü size diyor ki artık kimlerle yürüdüğünü, hangi hayalin peşinde olduğunu netleştir. Bu tutulma bir dönemin kapanıp yepyeni bir yönün şekilleneceği zamanı anlatıyor. Bu tutulma sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, ekip çalışmaları, topluluklar ve geleceğe dair umutlarınız gündemde olacak. Belki uzun süredir içinde bulunduğunuz bir çevreden ayrılacak, yeni bir topluluk ya da yön bulacaksınız. Burası ben değil, biz alanıdır. Dolayısıyla tutulma sizi bireysellikten kolektif bilince taşıyacak. Balık burcundaki ay duygusal farkındalık getirirken kiminle yürüdüğünüzü, kimlerle aynı frekansta olmadığınızı daha net görebileceksiniz. Artık ruhunuzu yormayan, sizi anlayan insanlarda bir arada olmak isteyeceksiniz. Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşum halinde bu tutulma esnasında bu sizin yaratıcılık, aşk ve kişisel ifade alanınızı aydınlatıyor. Ancak bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile de kare açı yapıyor ve Ay ile de karşıtlık kuruyor. Bu da duygusal olarak sizi biraz kararsız hissetmenize neden olabilir. Tutulma sırasında geleceğe dair planlarınız değişebilir. Bir dost, bir iş veya bir toplulukla yollarınızı ayırabilir. Daha özgür olabileceğiniz bir yöne yönelebilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs kapıları kır, farklı düşün diyor. Bu nedenle bu dönemde attığınız adımlar sizi şaşırsa da uzun vadede özgürleştirici olacak. Kısacası gökyüzü sizi rahat olduğunuz yerden çıkarıp gelişim alanınıza doğru itiyor. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.